Coğrafi keşifler. Bu başlık belki de bizim çöküşümüzün ve Avrupa'nın büyümesinin bir başka adıdır. Coğrafi keşifler ile başlayan süreç Osmanlı İmparatorluğu'nun yavaş yavaş kan kaybetmesine ve Avrupa'nın hızlıca refaha kavuşup gelişmesine yol açmıştı. Gelin hep birlikte daha derinlere inelim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Keşiflerin öncesi ve arka planı. Avrupalıların coğrafi keşifleri başlatmasındaki asıl sebep, Osmanlı'nın Memlüklülerden devraldığı baharat ve ipek yollarına hakim olması ve buradan vergiler alınmasıydı. Bu durumda rahatsız olan Avrupalı krallar ve iktidarlar, Osmanlı'nın elindeki yola alternatif bir ticaret yolu bulunması ve Hindistan'a ulaşılması için denizcilere destek verdiler. Tabii keşiflerin arka planındaki bir diğer etken de Avrupa'da denizciliğin ilerlemiş olmasıydı. O dönemde Avrupalılar kravel tipi 2 ya da 3 direkli gemiler ile okyanusları aşabilirlerdi ve 11. yüzyılda Avrupa'ya giren ve 12. yüzyılın sonu ile Avrupalı gemiciler arasında yol gösterici olarak kullanılan pusula sayesinde Avrupalı denizciler denizde rahatça yollarını bulabiliyorlardı. Keşiflerin başlangıcı ve keşifler. Avrupa'da ilk coğrafi keşifler 1431 yılında başladı. Portekiz kaşif Gonçalo Velho, Azor adalarını keşfetmesiyle başladı. Ardından Afrika kıyılarının keşfi ile keşifler devam etti. 1487 yılında Bartemi Diaz ismindeki bir Portekizli denizci Afrika'nın en güneyine ulaştı. Bu fırtınalı yere ilk ulaştığında Avrupalı denizcilere cesaret aşılamak için buraya Ümit Burnu demiştir. Ve ardından birçoğumuzun bildiği kaşif Christoph Kolomb, Orta Amerika'yı keşfetti. Normalde İtalyan kökenli Cenevizli denizci Kolomb, o dönemde İspanyol kralının hizmetindeydi. İspanyol kralı II. Fernando'nun hizmetine girmişti. İspanyol kralı tarafından finanse edilen Kolomb, 1492 yılında 3 gemisiyle yola çıktı. Günümüzde onun Amerika'da karaya ilk çıktığı düşünülen yere San Salvador denmiştir. Ancak tam olarak nereye çıktığı da bilinmemektedir. Kendisi çıktığı ilk yeri Hindistan zannetmiş ve buranın halkına da Hintli demiştir. Kendisi karaya çıktığı bölgedeki Taino halkını acımasızca katletmiş ve neredeyse soylarının tükenmesine sebep olmuştur. 1497 yılında bizim bugün Kanada dediğimiz Newfoundland'ı İngiltere adına İtalyan denizci Giovanni Giotto tarafından keşfedilmiştir ve 1499 yılında Portekizli denizci Vasco da Gama, keşiflerin başlangıç sebebi olan doğuya alternatif bir yol bulma işini yapmış ve denizden Hindistan'a ulaşmıştı. Hindistan'ın keşfi sayesinde Avrupalılar artık Osmanlı'ya bağlı kalmadan ticaret yapabilirdi. Avrupalıların Hindistan'a deniz yoluyla ulaşabilmeleri, Osmanlı Devleti'nin ve İran'ın ticari alandaki üstünlüklerine son vermiş, deniz ticaretiyle Avrupalıların üstünlüğü ele geçirmesini sağlamıştır. Aynı yıl Amerigo Vespucci isimli bir İtalyan kaşif Güney Amerika kıtasına ulaştı. Ancak o buranın Hindistan olmadığını ve başka bir kıta bulduğunu anladı ve günümüzde Kuzey ve Güney Amerika isimlerini bu kaşiften almıştır. Ve ardından Avrupalı kaşifler doğuyu ve yeni kıtayı keşfe devam ederken bir adam dünyanın etrafını dolaşmak için yola çıktı. O, Ferdinand Magellan'dı. Portekizli denizci Magellan iki gemisi ve dostu Elcano ile birlikte 1519'da yola çıktı. 1520 yılında Güney Amerika'nın ucuna ulaştı. Ardından Pasifik Okyanusu'ndan devam etti. Bir rivayete göre Pasifik Okyanusu sakin olduğu için Magellan bu okyanusa Pasifik, yani sakin ismini vermiştir. Magellan 1521'de Filipinlere ulaştı. Ancak yerlilerle savaşırken Magellan hayatını kaybetti ve çıktığı seferi tamamlayamadı. Ancak dostu Elcano seyahate devam etti ve en sonunda tekrar Avrupa'ya ulaştı. Bir rivayete göre Magellan 270 denizciyle yola çıkmıştı.
ve İspanya'ya Elcano ile sadece 18 denizci ulaşabilmişti. Coğrafi keşiflerin sonu. Coğrafi keşifler, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Doğu'nun kaşifler tarafından keşfinin bitmesiyle sonlandı. Coğrafi keşifler sadece Avrupa'yı etkilememiş, küresel sonuçları olmuştur. Coğrafi keşiflerin sonuçları. Coğrafi keşiflerin sonuçlarını 4 başlık altında inceleyeceğiz. Siyasi sonuçlar. Osmanlı Devleti, Hint ticaret yolunun hakimiyeti için Portekizliler ile, Akdeniz hakimiyeti için İspanyollar ile mücadele etti. Yeni ada ve kıtaların keşfi gerçekleşti. İspanyol ve Portekizliler geniş ülkeler elde ederek ilk sömürge imparatorluklarını kurdular. İslam ülkeleri yoksullaştı. İpek yolu ticaretinin önemini kaybetmesi sonucunda Türkistan hanlıkları zayıfladı. Ekonomik ve sosyal sonuçlar. Yeni ticaret yolları bulundu. Baharat ve ipek yolları önemini kaybetti. Bu nedenle Osmanlı Devleti büyük bir gelirden mahrum kalmıştı. Akdeniz kıyısındaki limanlar önemini kaybetti. Buna karşılık Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı. Keşfedilen bölgelerdeki değerli eşya ve madenler Avrupa'ya taşındı. O zamana kadar toprak temel zenginlik kaynağı iken, bundan sonra altın ve gümüş temel zenginlik kaynağı oldu. Avrupa'da sanattan zevk alan ve sanatçıları koruyan mesen sınıfı ortaya çıktı. Avrupa'da burjuva sınıfı güçlendi. Bu durum Avrupa'nın siyasi ve sosyal yapısında değişikliklere neden oldu. Bilimsel sonuçlar. Yeni ırklar, kültürler, hayvanlar, bitkiler keşfedildi. İnsanlarda merak ve araştırma isteği uyandı. Düşünce dünyasında önemli gelişmeler meydana geldi. Rönesans ve reform hareketlerine zemin hazırlandı. Dini sonuçlar. Kiliseye olan güven sarsıldı. Hristiyanlığa ait inançlar temelinden sarsıldı. Avrupa'da dine dayalı dünya görüşü değişti. Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'ndeki etkileri. Avrupa'nın Osmanlı Devleti'ne bağımlılığı azaldı. Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi Osmanlı Devleti'nin ticari gelirlerini azalttı. Osmanlı topraklarında ticaret ile uğraşan köy ve kasabalarda ekonomik durum zayıfladı. Osmanlı Devleti coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerini önlemek için Süveyş Kanalı projesini gerçekleştirmek istedi. Fakat bunu ancak 1869'da gerçekleştirebildi. Hint Okyanusu'nda Portekizlilerle savaştı fakat üstünlük kuramadı. Don Volga Kanalı projesini gerçekleştirerek İpek yolunu tekrar canlandırmak istedi. Fakat bunda da başarılı olamadı. Akdeniz limanlarını yeniden canlandırarak gümrük gelirlerini arttırmak için Avrupalı devletlere ileride kendisine sorun oluşturacak olan kapitülasyonları verdi. Coğrafi keşifler bütün insanlığı etkilemiştir. Bu yönüyle evrensel bir özelliğe sahiptir. Avrupa'da daha sonra ortaya çıkacak olan gelişmelere neden olmuştur. Günümüzde Amerika kıtasının kaşifi resmi olarak Christoph Kolomb olarak kabul edilse de Piri Reis'in buraları gezdiği, gördüğü ve şu anda büyük bir kısmı kayıp olan haritasını çizdiği rivayet edilir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.